Mutlaka yağlı kağıt, mutlaka. Kişi sayınıza göre tepsinizi büyütebilirsiniz. Biraz yağ. Bakın şöyle yapalım hatta. Biraz yağ. Ortaya biraz yağ. Burada çok fazla bıçak kullanmamıza gerek yok. Tam yağın orta tarafına beyaz peynir. Ben 2 çeşit yapacağım. Siz daha çok yapabilirsiniz. Ispanak. Elimle yani elimle. Domates. Bu arada saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum yeniden. Üstüne bir domates. Biraz tuzla. Biraz karabiber. Kaşar peyniri. Varsa isteyen mozzarella peyniri kullanabilir ama Türkiye'de çok yaygın olmadığı için mozzarella peyniri, kaşar peyniriyle devam ediyoruz. Dilimleri kestikten sonra hemen elimle domatesin boyu kadar ayarlıyorum. Milföy hamurum yumuşamış mı şöyle bir bakalım. Yumuşamış. Ortadan ikiye kesiyorum. Elimle biraz genişletiyorum. Elimle genişletiyorum. Ve üstünü kapatıyorum. Hamuru kilitliyorum. Yanlardan kitle. Koray, ben ıspanaklı sevmiyorum. Başka nasıl yapabilirim? Kırmızı soğan halkaları. İnce ince. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Yine beyaz peynir kullanalım. Yine beyaz peynir. Maydanoz. Dereotu. Evdeki malzemelerle. Bakın birer tutam ha. Birer tutam. Soğan halkalarını ayırarak yapın yalnız. Daha rahat pişer. Daha karamelize olur. Domates. Tuz. Karabiber. Yine kaşar peynirleri. Tam domates kadar. Aç, iyice aç. Daha sonra üstünü kapat. Sağdan soldan kitle. Çatal yardımıyla delikler, kabarmasını engellemek için ya da çok fazla kabarmasını engellemek için. Yumurtanın beyazını böyle al, sarısı böyle. Biraz tuz. Bol bol üstüne sür. Her yerine sür. Bakın çok bol sürdüm. Ve bu nasıl gözüküyor? Bu hemen fırına. 200 derece 30 dakika. Üstü kızarana kadar. Şu anda sıcak. Çok sıcak. Biraz soğumasını bekleyelim. Bakın görüyor musunuz? Aynen böyle. Eğer bunu sıcakken yemeye çalışsaydınız patır patır içi dökülürdü. Kaşar peynirleri, beyaz peynir ağzınızda dağılır. Ama bu şekilde daha kolay servis yaparsınız. Hemen bir tabak yapalım. Ben şu soğanlıyı tercih ediyorum. Nasıl gözüküyor? Evde 5 dakikada hazırladığınız evdeki malzemelerle inanılmaz lezzetli bir börek. Atıştırmalık, ara sıcak. Artık şunun bir tadına bakalım mı? Elimizi kullanalım. Şöyle bir altına bakalım tekrar görmeyenler için. Bu kadar basit bir tarif nasıl bu kadar lezzetli olabilir diyeceksiniz. Maçı seyrederken yiyip yapıyoruz çünkü 5 dakika sürüyor. Hemen bir tane daha yapalım. Barbaros son anda ben doymam dedi. Onun için basit, şöyle çabuk yapılabilecek bir tarif daha yapalım.
Hem lezzetli hem de onu da mutlu edecek. Bir patlıcan daha közleyelim delerek. Hemen bir fırın tepsisine. Hafif yağ. 200 derece 30 dakika patlıcan közlenene kadar. Patlıcan közlendi. Hatta soğudu bile biraz ama sıcak yine de el değmesi için. Şimdi bunu nizami bir şekilde soymamız gerekiyor. Bakın şunu atmıyorum, dikkat edin. İsteyen koparmayabilirdi ama ben garantiye alıyorum kendime. Bakın sapı kesmeseniz daha iyi olabilirdi. Beni lafa tuttular, kestik ama yine de bu şekilde de olur. Patlıcanı bu şekilde genişlet. Bir yumurta yeterli olacaktır. Tuz, pul biber isteğe göre, kırmızı toz biber. Hemen çırp, hemen çırp. Yalnız çok iyi çırp burada. Burada önemli olan çok iyi çırpmak. Formunu bozmadan patlıcanı almaya çalış. İçine bırak. Aynen böyle. Tamamen yumurtalandığına emin ol. Tamamen yumurtalansın. Tamamen yumurtalansın. Biraz sıvı yağ. Yağ ısındığı anda dikkatli bir şekilde patlıcanın formu bozulmadan topluyorum yumurtayı. Topla. Şöyle çevir. Ortaya yağ. Şöyle dikkatli. Şu patlıcanın sapını hatırlıyor musunuz? Tuz. Şu fazlalıkları alın. Benden size tavsiye. Yaptığınız patlıcan gözüksün. Biraz isteğe göre pul biber. Hafif tuz. Nasıl oldu? Kahvaltı için müthiş bir fikir olabilir. Kahvaltı veren işletmeler bu tarifi kullanabilir. Evinizde siz yapabilirsiniz. Evdeki malzemelerle müthiş bir tarif oldu. Şimdi şunun bir tadına bakın. Barbaros'unu yaptık ama bir tatmadan vermeyelim değil mi? Hemen şunun bir tadına bakarak başlayalım. Barbaros henüz gelmedi. Şunun bir tadına bakalım. Bakmayın Barbaros'a takılıyorum ama saat gece 3.30 oldu. Maçı seyredeceğiz. Buradan gidip dükkan açacak. Bakın her baba yiğit yapamaz ha. Yaşlanmadı Barbaros'unuz. Barbaros'unuz ölmedi. Biz yatıp yuvarlanıyoruz ama. Şimdi açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın. 3 parmak tekniği. Bunu yapmazsam kendimi affetmezdim. Açın ağzınızı. Ya Koray. Altı üstü bir patlıcan. Altı üstü bir patlıcan. Söylediğin kadar lezzetli olabilir mi acaba diye düşünenler sabah kahvaltıda, 5 çayında, atıştırmalarda şunu mutlaka bir yapıp tadına bakın. Şunun lezzetsiz olma şansı yok. Ben size söyleyeyim. Vay be. Esasında çok basit gibi gözüken, burada sıvı yağ değil mutlaka zeytinyağı. Çoğu kişi ya Koray peynir yumurta herkes biliyor diyordur şu anda içinden. Bakın bolca bir zeytinyağı koydum. Yağın içine bırakıyorum. Ne kadar peynir olduğu size kalmış. 2 kişi için yapıyoruz. Biz 4 kişiyiz. Athos, Aramis, D'Artagnan ve ben demek isterdim. Ama biz 2 kişiyiz her zamanki gibi. Bakın peyniri, beyaz peyniri görüyor musunuz? Şöyle yağın içine bırakıyorum. Bakın hiç acelem yok. Görüyor musunuz? Peynirin biraz erimesini bekliyorum. Hiç acelem yok. Görüyor musunuz? Hiç acelem yok. Bu peynir yumurtayı yapma nedenim geçen gün kahvaltı yapmaya gittik. Peynirli yumurta geldi. Böyle bir şey olamaz ama gittiğimiz her yerde bu kadar kötü geliyor. Tam erimeden ocağın altını kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Burada baharatları geçiyorum. Karabiber. Peynire bakın. Baharatlar isteğe göre biraz kırmızı toz biber. Hemen yumurtayı kırmaya başlıyorum. Gelişi güzel. 2 kişi için 3 yumurta yeterli. Yumurtayı dikkat ederseniz hiç çırpmadım. Burada karıştırıyorum. Peynirle birlikte burada karıştırıyorum. Şu dibine yapışan peynirleri teflon tava kullanıyoruz. Hemen içine katıyorum. Dikkat.
İçinde karıştığını gördükten sonra artık kendini yavaş yavaş topladığını gördüğüm anda işte buradan itibaren artık tamamen top sizde. Ne kadar kuru, ne kadar akışkan istediğinize siz karar vereceksiniz. Dibine bakalım. Teflon ama o ilk baştaki peynirlerden yapışma yok. Şimdi burada artık daha da kurutmak istemiyorum. Altını kapatıyorum. Kaşar peynirim kaldığı için isteyen kullanmayabilir. Ben kaldığı için kullanıyorum bir önceki tariften. Altı kapalı, dikkat. Peynirler içine. Peynirler içine. Ya Koray, altı üstü peynirli yumurta yaptın diyenleri duyar gibiyim. Ama önemli olan buradaki lezzeti. O peynirin mutlaka hissetmeniz. İçinde peynir yokmuş gibi sırf bir yumurta yememeniz. Şimdi hemen şunun bir tadına bakalım. Altı üstü peynirli yumurta diyenler. 3 parmak tekniği. 3 parmak tekniği hiçbir zaman için mahcup etmez. Şu uzayını görüyor musunuz? Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Vay be. Bir restoranta, bir iş yerine gittiğiniz zaman peynirli yumurta hoşunuza gitmezse aynen bu videoyu gösterin. Böyle yapsınlar. Bizi delirtmesinler. Her şey çok pahalandı. En azından paramızın hakkını alalım bundan sonra. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Bir vampirin tarih defterinden bildirdim. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.